Arkadaşlar, bu zamana kadar izlediğim en anlamlı ve bana göre en güzel Helluva Boys bölümü olan 2. sezon 7. bölüm Mamon'dan bahsedeceğim. Arkadaşlar, bölümün bize keyifli ve eğlenceli dakikalar bir kenara bırakırsak çok anlamlı ve bizlere anlatmak istedikleri bir mesaj var. Kullandıkları cümlelerde, söyledikleri şarkıda, hatta Fizz'in nasıl ünlü olduğuna bakıldığında paranın bizlere ne yaptığına dair bir alt metin var. Paranın bizleri birer palyaçoya dönüştürdüğünü bariz bir biçimde betimliyorlar. Ayrıca Mamon'un sürekli olarak bir tür örümcek ağında otururken görüyoruz. Mamon, yani para, aslında bir tuzak ve bizleri sürekli ağına düşürüp bize yapamayacağımız birçok şeyi yaptırıyor. Yani bizleri birer kuklaya, palyaçoya dönüştürüyor. Tüm bunlara videonun sonunda değineceğiz. Ancak Helluva Boys hakkında yapmış olduğum Cehennemin 7 Katmanı ve Helluva Boys asıl hikayesi gibi videoları izleyerek bu çizgi diziye dair bilgileri edinebilirsiniz. Eğer konuya hakim olmayan tayfadansanız hiç merak etmeyin, hayatınızda izleyebileceğiniz en absürt çizgi dizi seni bekliyor, o yüzden zaman dahi kaybetme. Ayrıca Türkçe dublaj. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi ve kanalıma hala daha abone değilsen abone olmayı unutma. Katıl üyesi destekçilerime teşekkür eder, teoriler için Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek hemen videoya geçelim. Ben Masalcı Dede, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bölüm, Fizz'in yaşadığı büyük patlama ve bedeninin yanmasından önceyi gösteriyor. Yine o dönemlerde Fizz ünlüydü. Ancak Mamon ile tanışmamış ve hala daha popülaritesi azdı. Burada dikkat etmemiz gereken iki kısım meydana çıkıyor. Birincisi, Mamon yeni bir palyaçoyu ararken, benim imparatorluğumu büyütmemi izlerken kim benim için bir palyaçoluk yapacak diyor. Para genel olarak burada metafor olarak kullanılmış. Bireysel olarak bir insan sınıflandırması yapılan paranın insanların kendisine sahip olabilmek için neler yapabileceğini ve ne konuma sokacağını bizlere söylüyor. Bu kısımdan sonra Fizz 10 yıl boyunca bu yarışmayı kazanabilmek için kendisine yöneltilen her işi kabul ettiğini ve kendisinin en iyisi olması gerektiğini vurgulayarak geçirdiği zor süreci anlatıyor. Bir düşünün, para için her parçasını sattığını, insanlara seks kölesi robotlar için imaj olduğunu, hatta her türlü figürleri üretmeleri için bir oyuncak olduğunu bizlere anlatıyor. Fizz her seferinde şundan bahseder: popülerliği düşüp bir ezik gibi hatırlanmaktan korkmuyor. Burada Mamon'un yüzüstü bırakacağını ve artık Mamon onu sevmeyeceğini kendisinden daha çok umursuyor. Bu minnet duygusuna sahip olması güzel bir durum olsa da artık Mamon çıkarları kendi çıkarlarının önüne geçtiğini ve kendisini zorunda olduğunu düşündüğü bir duruma soktuğunu görüyoruz. Bu duyguya asıl neden olan şey yine geçmişte yaşamış olduğu patlama ve yangından bedeninin bir kısmının yok olduğu. Boynuzlarının kırılması, bunun akabinde bedeninde kalıcı yaralar oluşmasıydı. Tek neden tabii ki de bu değil. Mamon, Fizz'deki potansiyelin farkında olacaktır ki hastanede tedavisini üstlenmiş ve tüm harcamaları onun üzerinde kullanarak neredeyse yepyeni bir beden almasını sağlamıştır. Çünkü düşününce çok da mantıklı geliyor. Fizz o kadar zengin biri değildi. Nasıl o robot kolları ve bacaklara sahip olabilmişti? Tabii ki de parayla satın aldı. Paranın kaynağı da yine Mamon'du. Bu sayede Fizz en iyi versiyonuna ulaşabildi. Ancak bunun Mamon sayesinde yapması ona bu zamana kadar bir minnet duygusu taşıma dürtüsü verdi. Yaptığı her şeyi kendi için değil, Mamon istediği ve Mamon'un imparatorluğunu büyütmek için çaba sarf etti. Bölümün devamında beni etkileyen bir sahne meydana geldi. İşaret diliyle bir hayranı ile konuşması açıkçası oldukça hoş bir durumdu ve hayranına kendisi farkında olmadan bir şey söyledi. Ne istersek o olabiliriz. Kendisi istediği için palyaço olmayan birinin kullanmış olduğu oldukça trajik bir cümle. Sonraki sahnelerde artık Fizz kontrolünü kaybetmiş ve
panik ataklar geçirdiği kısımlara geliyoruz. Bu kısımda zaten Asmodeus onunla konuşmaya çalışıyor. Artık bırakması gerektiğini, buna ihtiyacı olmadığını vurguluyor. İşte yine burada Fizz bunu kendisi için değil, Mammon yani para iblisi için yapması gerektiğini söylüyor. Bu kısımlar yaşanırken işte bu bölümün en anlamlı kısımlarına gelmeye başlıyoruz. Müzikal eşliğinde bizlere söyledikleri sözlere bir bakın. Günahı vergiler ile besleyin. Paranın olduğu yerde açgözlülük kazanır. Para mutluluğu satın alamaz ama cenneti sana kiralayabilir. Bu cümleler bana kalırsa bizim yaşantımıza muazzam derecede anlamlı bir gönderme yapıyor. Bu kısmı tamamladıktan sonra bir de Fizz'in söylemiş olduğu şarkıyı gözlemleyelim. Mammon yine örümcek ağına oturmuş, ağına takılan iki palyaçosunun hizmet ettiği bir kareyle karşılıyor bizleri. Fizz sahnede performansını sergilerken şu sözleri aktarır. Zamanımı boşa harcadım. Kullanıldığımı gördüm. Ömür boyu istismara maruz kaldım. Ayaklarının dibine kapandım. Topuğunun altında ezildim. Kar için acı çektim ve şöhret uğruna enayilik yaptım. Gerisini söylemeye gerek bile yok. Tüm bunlar yaşanırken Mammon örümcek ağı tahtında oturup yukarıdan Fizz'i izliyordu. Yani bizler hayatımız boyunca patronların kar etmesi için strese girerken, birçok cümleye boyun eğerken, sırf biraz para için birer kukla olarak palyaçoluk yaparken, zamanımız geçtiğinde de mezara girerken buluyoruz kendimizi. Evet, bazılarınız yani ne yapalım, istifa mı edelim diyor olabilir. Mesele çalışmamak değil. Mesele gereğinden fazla çalışmak ve gereğinden fazla para ve şöhret için birer kuklaya dönüşmek. Hepimiz aslında bir gün Fizz gibi bu kapitalist sisteme bağırarak yeter artık diyebilelim. Gönül ister ki şöyle bağırarak bir küfür edeyim ama sonra YouTube para kazanmamı kapatıyor ve yine kapitalist sisteme boyun eğmeye mecbur bırakıyor. Neyse arkadaşlar, açıkçası bu bölüm benim için aşırı anlamlı ve özeldi. Bu yüzden umuyorum ki böyle felsefik açıdan bizleri düşündürecek çok daha fazla bölüm gelir diyerek yavaştan bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenmenizi, yorumlarda fikirlerinizi belirtmenizi ve kanalıma hala abone değilsen abone olmanızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.